Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Seher'in eski sağlığına kavuşmasını istiyorsanız ve ayrıca İkbal'in konaktan kovulmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. İkbal, Seher'e zarar daha ne kadar verecek? Yaman ve Seher'in bir çocukları olacak mı? Seher merdivenlerden düşmesi sonucu ne kadar zarar gördü? Zuhal nasıl hapisten kurtulacak? İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak kişi kim? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde en son Seher İkbal yüzünden merdivenlerden düşmüştü. Yaman Seher'e bir zarar geleceğinden iyice korkacak. Hatta Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için çabalayacak. Ama Seher düşmenin etkisiyle bazı sağlık sorunları ortaya çıkacak. Çünkü Seher'in boş bakışları bir şeylerin ters gittiğini göstermektedir. Bu yüzden Seher'de hafıza kaybı yaşanacak ve Seher yaşadığı birçok olayı unutacak. Hatta Seher Yaman ile olan birlikteliğini dahi hatırlayamaz hale gelecek. Seher bu süreçte iyice Yaman'dan uzaklaşacak. Çünkü Seher Yaman ile olan yakınlığını unutacak. Tabi bu unutma yüzünden Seher Yaman'a soğuk ve mesafeli davranacak. Yaman Seher'e kavuşmuşken böyle bir sorunun çıkması Yaman'ı üzecek. Ama sonradan Yaman için asıl önemli olan şey Seher'in sağlığı olacak. Yaman, Seher'in yeniden sağlığına kavuşması için tüm imkanını kullanacak. Zaten Seher'in yaşadığı bu sorun geçici olacak. Yani belli bir süreden sonra Seher yeniden yaşadıklarını hatırlayacak. Her şeyin yoluna girmesiyle Seher ve Yaman yeniden yakınlaşacak. Hatta sonunda Seher ve Yaman'ın sahte olan evliliği gerçeğe dönüşecek. Yani Seher ve Yaman gerçek birer karı koca olacak. Ama Seher kendisini merdivenlerden iten İkbal olduğunu hatırlamayacak. Çünkü hatırlarsanız son bölümde İkbal Seher'i arkadan itmişti. Seher'in de arkası dönük olduğu için İkbal'i görmemişti. Bu yüzden Seher kendiliğinden düştüğünü sanacak ve bir süreliğine daha İkbal'in kötülükleri açığa çıkmayacak. Ayrıca İkbal bu süreçte iyice korkacak. İkbal gerçek yüzü ortaya çıkarsa Yaman'ın kendisini öldüreceğini düşünecek. Ama Seher'in İkbal'i görmemesi ve gerçekleri hatırlayamaması gerçeklerin gizli kalmasına neden olacak. Bu yüzden bu durum yine İkbal'in işine yarayacak. Ama bunu da söylemekte fayda var. İkbal her şeyin yolunda gittiğini sansa da olaylar yön değiştirecek. Çünkü Ziya İkbal'den iyice şüphelenecek. Ziya, İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü hatırlayacak ve Seher'in merdivenlerden düşmesinin kaza olmadığını çözecek. Bu yüzden Ziya İkbal'e hesap soracak. Ama İkbal yine Ziya'yı kandıracak. İkbal huzurlarının bozulmaması için elinden geleni yaptığını söyleyecek. Ziya da yine İkbal'in bu sözlerine güvenecek. Ziya tüm bunlara rağmen gerçekleri gizlerse Seher'in sonu gelecek. Çünkü İkbal Seher'i öldürene kadar asla durmayacak. Ziya'nın bu hatası Kırımlı ailesini felakete doğru sürükleyecek. İkbal her defasında kötülükler yapacak. Yaman da gerçekleri göremediği için İkbal'in ihanetini öğrenemeyecek. Tabi bu süreçte de İkbal'in kötülükleri devam edecek. Ama sonunda Ziya bu olanlara dayanamazsa gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman da sonunda İkbal'in ihanetini öğrenecek. Yaman bu hainliği öğrendiği gibi İkbal'e ağır bir ceza verecek. Tabi Zuhal de cezaevinde yaşayamaz hale gelecek. Çünkü Melahat Zuhal'in tüm planlarını bozduğunu öğrendi. Bu yüzden Melahat Zuhal'e hayatı boyunca unutamayacağı eziyetler edecek. Zuhal de yaşadıklarının etkisiyle akli dengesini yitirecek. Sultan Ala da İbrahim ve Fırat'ın davranışlarına tahammül edemeyecek. Sonunda Ali bir çözüm bulacak ve Ali Sultan Ala'ya bir yardımcı tutacak. Bu yardımcının gelişiyle Ali'nin hayatına değişiklikler olacak. Yani Ali artık hayatına yeni başlangıçlar yapacak. Bahçıvan İkbal'in kötülüğünü gördüğü için gerçeği Yaman'a anlatmaya çalışacak. Ama Bahçıvan konuşamadığı için bu gerçek şimdilik gizli kalacak. Ziya da İkbal aşkından dolayı bir süreliğine bu olanlara göz yumacak. Tabi Ziya bu süre içinde Seher'i koruyacak. Hatta Ziya İkbal'in kötülük yapmasına engel olacak. Neslihan ise tüm gerçeği bildiği halde susacak. Neslihan konaktan kovulmamak için bu olanları kimselere anlatmayacak. Ayrıca önceki bölümde Yaman Seher'e mum ışığında evlenme teklif etmişti. İkbal de Seher ve Yaman'ı gizliden izlemekteydi. Tam o sırada Neslihan İkbal'in yanına gitti. Neslihan Seher ve Yaman'a hayran kaldığından bahsetmişti. Ve Neslihan Seher ve Yaman'ın bir daha ayrılmamasını dilemişti.
İkbal ise öfkesine yenilip yine onlar kazandı demişti. Neslihan da İkbal'in bu sözleri karşısında çok şaşırmıştı. Sonradan Neslihan İkbal'den özür dileyip haddimi aştım diye belirtmişti. Yani Neslihan'ın bu korkusu gerçekleri ortaya çıkarmayacağının kanıtıdır. Çünkü Neslihan önceleri de İkbal'in kötülüklerini görmüştü. Ama bu kötülükler karşısında susmuştu. Bu yüzden geriye 2 kişi kalmakta. Ziya ve Bahçıvan gerçekleri ortaya çıkarmazsa Seher ve Yaman ayrılacak. Seher ise bu süre içerisinde Bahçıvan'a okuma yazma öğretecek. Bahçıvan da Seher sayesinde yazı yazmayı öğrenecek. Zuhal ise hapiste kaldığı süre boyunca kendisinden geçecek. Zuhal hapis şartlarından dolayı psikolojisini yitirecek. Çünkü hatırlarsanız en son Zuhal Melahat'e kafa tutmuştu. Ardından Zuhal sinir krizi geçirip kafasını kanatana kadar demir dolaba vurmuştu. Bir de Melahat'in Zuhal'i dövmesi onun psikolojisini tamamen bozacak. Bunun sonucunda da Zuhal hastalanacak. Zuhal hastalandığı için hapis şartlarına uyum gösteremeyecek. Mahkeme de Zuhal hastalandığı için onu hapisten çıkaracak. Ama Zuhal iyileşene kadar hastanede kalmak zorunda kalacak. Yani Zuhal bu sayede üzerindeki suçlamalardan muaf tutulacak. Zuhal'in hapisten çıkması herkesin hayatını alt üst edecek. Çünkü Zuhal bu süre içerisinde İkbal ile yine birlik olacak. Zuhal, Seher'in sonunu getirene kadar asla pes etmeyecek. Bu yüzden Seher ve Yaman'ı büyük tehlikeler bekliyor olacak. Tabi Zuhal ve İkbal'in bu kötülükleri sonunda son bulacak. Büyük ihtimalle Ziya ve Bahçıvan bu kötülükleri artık dayanamayacak. İlk adımı da Bahçıvan atacak. Bahçıvan yine Yaman'ın yanına gidip ona gerçekleri anlatmak isteyecek. Yaman da Bahçıvan konuşamadığı için onu anlayamayacak. Bahçıvan ise tüm gerçekleri yazıp bir mektup olarak Yaman'a verecek. Yaman bu mektubu okudukça hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman İkbal'in böyle kötülükler yapacağına inanamayacak. Tabi Yaman ise gerçeklerin aslını öğrenene kadar harekete geçmeyecek. Ziya ise İkbal'in kötülüklerine dayanamadığı için Yaman'ın yanına gidecek. Ziya, Yaman'a İkbal'in kötü birisi olduğunu belirtecek. Ziya, İkbal'i kaybetme pahasına onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Hatta Ziya, İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü söyleyecek. Yaman da bu sözler üzerine İkbal'in sonunu getirecek. Yaman, İkbal'in yanına gidip ondan hesap soracak. İkbal ilk başlarda Ziya ve Bahçıvan'ın yalan söylediğini söyleyecek. Neslihan ise Seher'in ilkleri karşısında kendisini mahcup hissedecek. Tam o sırada Neslihan, Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. Yaman da sonunda İkbal'in bir hain olduğunu fark edecek. Yaman, İkbal'in kötülüklerini düşündükçe kendisinden geçecek. Bunun üzerine Yaman İkbal'i kendi elleriyle cezalandırmaya çalışacak. Ama Seher Yaman'a engel olacak. Seher, İkbal'i öldürmek yerine onu adalete teslim etmeyi önerecek. Bunun sonucunda da İkbal tutuklanıp hapse girecek. Böylece İkbal sorunu da tamamen çözülecek. İkbal'in hapse girmesiyle Zuhal'in de sonu gelecek. Çünkü İkbal hapse girdiği için Zuhal beş parasız kalacak. Yani iki kardeş sonunda yaptıkları kötülüklerin bedelini ödeyecek. İkbal ve Zuhal sorunun çözülmesiyle tüm aile rahat bir nefes alacak. Bundan sonra Yaman ve Seher'i kimseler ayıramayacak. Tüm sorunların ardından Seher'in doğum sancıları başlayacak. Seher'in doğum vakti geldiği için Yaman çok telaşlanacak. Ama sonunda Seher biricik bebeğini dünyaya getirecek. Bu sayede Yaman ikinci baharını yaşayacak. Peki sizce Yaman, İkbal ve Zuhal'in kötülüklerine ne zaman dur diyecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.